Selamünaleyküm. Bu resmi çizmeye çalışacağız. Mastercam'in kendi çizim yeteneğiyle. Hazırsanız başlayalım. Mastercam'de genelde çizimler ölçülü olarak anında gidiyor. Böyle diğer CAD programlarında olduğu gibi böyle iki tane çizgi çizeyim. Ondan sonra bunun arasını 30'a ayarla. Biz bunu çizim esnasında yapıyoruz. Bir çember çiziyorum. Ondan sonra gel şu çemberin çapını varsayalım burada 12. Ama biz çizim esnasında çemberin konumunu da tayin ediyoruz. O anda çapını da tayin ediyoruz. Yani AutoCAD vari bir yaklaşım var. Tabii AutoCAD'den de bazı yönlerden AutoCAD'den çok iyi. Şimdi çemberin merkezini yani orijini buraya konumlandırıp buradan aşağı doğru inmek istiyorum. Buradan ne diyelim? Yarıçapı 12, çapı 12 olan iki tane çember. Şunu biraz uzaklaştıralım hafiften. Şuraya geldik. Klavyeden O'ya bastım. Orijinden yakalasın. 12. Sadece değişiklik olsun diye klavyeden C'ye bastım. Burada da çapı 12 diyoruz. Önce büyüğü çiziyorum ben. Yakalaması kolay olsun diye yani C'den yakala yani merkezinden yakala. Yaklaşımıyla gitmeye çalışıyorum. Şimdi buradan şuna bir teğet bir çizgi. Buraya doğru bıraktım. Buradan burası 100 mm. Enter'a bastım. Enter'a bastım. Tekrar klavyeden E'ye basıp bunun ucundan yakalayıp bu şekilde gittik. Çok da fazla gitmeye gerek yok çünkü bu burada duruyor. Şimdi şu arada bir 2 mm var bununla ve buradan buraya kadar olan mesafe 94. İsterseniz bu sefer şöyle yapalım. Klavyeden Shift'e basılıyken buraya tıkladım. Bakın şurası artık benim sıfır noktam şu bulunduğu yere göre. Yani ben bunu hareket ettirdiğim zaman bakın burası 0 yani x için 0, y, z için 0, 0 olan yerler. Benim buraya gelebilmem için ne demem lazım? X'te 94, y'de eksi 2 yazıyorum. 94 virgül eksi 2. Enter'a bastım. Enter'a bastım. Bir daha Enter'a bastım. Bunu buraya bu şekilde konumlandırdım. Ne kadarmış? Yarıçap 12. Yazalım. Yazdıktan sonra bir de yine klavyeden C'ye basıp bunun merkezinden yakala. Çap 12. Dedikten sonra şöyle bir duralım. Ne yapacağız? Dikkat ederseniz bununla bu anladığım kadarıyla 16 gibi bir radyüste birleşiyor. Şurada bir 7 var. Bunları bir yapalım. Yedi. Aşağıdan da 7. Ondan sonra şurayı çizmedik. Birazdan çizeriz. Bakın şurada en aşağıdan yukarı kadar 86 gibi görüyorum ben. 86'ya benziyor. Evet 86 diye hatırlıyorum. Hatırlıyorum değil de 86 yazalım. Ondan sonra başka ne var? Başka ufak tefek hareketler var. Şu yuvarlatmalarda biraz ortamı sakinleştirelim. Şöyle buraya bir 13 diyelim. Ondan sonra buna da ne diyeceğiz? 20. Tabii 13 aradaki kalınlık 7 olunca 20. Ondan sonra başka ne var? Buradan da bir 7 varmış. Biz buradaki 7'yi ötelemeyi unutmuşuz. Buraya da bir 7 yazalım. Şuradaki bu kısmı burayla 13 yapalım. Birazdan buraları toparlayacağız. İsterseniz hemen buradan yine toparlamaya çalışalım. Bu 16'yı yapalım biz. Bununla bu. Bana bu lazım. Şimdi ikisinin arasında teğetlik var deyince bu mu, bu mu, bu mu, bu mu diye şey yapıyor. Seçenek sunuyor. Biz bize lazım olanı seçtik. İsterseniz şimdilik kesmeyelim.
Kesme işini sonraya bırakalım. 16. Sanırım burası da 16. Gördüğümüz kadarıyla. Bunu seçtik. Kesmeye kalksak nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Böyle bir sonuç çıkacak. Tamam. Bakın şuralarda da bir kesinti mi oluşturmuş? Evet, bir sıkıntı oluşturmuş. Sıkıntı var. Ben yine bunu buradan kapatayım. Ondan sonra şuradan gelip 3 tane elemandan bir deneyelim bakalım. Yanlar ve ara. Şimdi burası 105 derece. Bunu serbeste alıyoruz. Bu şekilde bakın. Böyle olunca 90. Şöyle olunca nasıl diyeyim? Şöyle olunca buradan gidelim isterseniz. 180. Buraya göre konuşursak eksi 105. Teğetliğini koruyarak bu şekilde bir pozisyon aldı. İsterseniz hemen buraya da 7 mm tanımlamasıyla halledelim. Şimdi bu köşeleri birleştirelim. 20'ye 13. Önce 13'ü halledelim. Evet. Ondan sonra da bunu böyle yapıp buraya 20 diyelim. Peki şu içeride ne var? 26 gibi gözüküyor. Tamam. Buradaki fazlalıkları silmeye çalışalım. Anladığım kadarıyla resim bitti. Ölçülendirme konusunda dokunuşlar yapalım. Herhangi bir elemanı seçip şuradaki ampulü görelim. Gördükten sonra mesela ne diyelim? Burası, buradan burası 100. Klavyeden O'ya basıyorum. Yani orijini referans al. Ondan sonra gel şu kenarı referans al. Bu şekilde 100. Ondan sonra başka merak ettiğimiz neresi var? Şurasıyla şu çizgi arası. Şöyle yaptık. Bakın buraya doğru gelince her yerden oynuyor ya. Siz bu şekilde tıklayın. Artık netleştirin pozisyonu. Tekrar dokunun. Bu şekilde hareket edin gerekirse. Ondan sonra şu kenarla şu kenarın arasındaki açı 105 derece. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bunları seçip siliyorum. Ondan sonra kalınlık 20 mm. Ben bunu buradan izometrikten bakıp herhangi bir eleman seçiyorum. Şunu gördük. Derken ben şuradaki alan belirlemeden buraya tıklayayım. Tıkladıktan sonra buraya da 20 yazacağız. Hocam bu orijine nasıl taşınır? Anlattık. Takip edenler bizi iyi biliyor. Ben 2 nolu bir katman oluşturdum. Geldik. Bunu sarmalayan 2 boyutlu olabilir. Kesinlikle sorun değil. Önemli olan bunu kapsaması. Bu şekilde. Tamam dedikten sonra ben herhangi bir eleman seçiyorum. Şuradan orijine taşı dedikten sonra buraya gelip 2 noktanın ortası diyerek bununla bunun arasını orijine taşınmasını istiyorum. Yalnız şimdi böyle tam orijinle aynı seviyede olduğu için sorun olmaz ama elinizden gelince 3 boyutlu olmasına dikkat edin. Bu şekilde hareket etti. Evet, çift tıklarım ekrana sığsın. Renklerini temizledik. Buradaki aktifliği buraya getirdim. Buraya da sağ tıklayıp bütün elemanları seçtik. Klavyeden de sildik. Katman da gitti. Çizgiler de gitti. Gerekirse yine dediğimiz gibi şuradaki çizgileri gelip şuradan 10 numaraya görünmeyecek şekilde yollayabilirsiniz. Yine oynamak isteyenler için bu şekilde rengini açabilirsiniz. Hemen buradayken şöyle bir gönderme yapayım. Sadece şöyle bir hatırlatma yapayım. Ben bunu bitirdim. Artık bunu siliyorum. Başka bir programda değil. Buradan takip edenler için bizi hemen şurada şöyle bir hatırlatma yapalım. Bakın şurada mıydı? Set all. Bir de şuraya tıklayalım bakalım.
Burasıydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Yanılabilirim ama umarım gelir. Açılmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi ben artık kendim eğer sürekli bu bilgisayarın başında bensem iş yerinde işler senden soruluyorsa böyle bir şey yapabilirsiniz. Aktif edebilirsiniz. Bakın böyle yaptığınız zaman aktif olur. Şimdi mesela nokta kullanıyorsanız çizgi, yay, ondan sonra tekrar yüzeyler. Bana katı lazım şimdi. Arada başka bir şey var mı? Etiketler var, ölçülendirmeler var. Şimdi ben katımın birinci katmanda olmasını istiyorum. Çizgi ve yaylarımın da ikinci katmanda olmasını istiyorum. Gerekirse eğer ölçülendirme yapıyorsam bunun 5. katmanda olmasını istiyorum. Ben sadece burada örnek veriyorum. Sayılarda verirken ona göre ben yaklaşımda bulunuyorum. Başka ne var? Seçip de numara vermediğim bir şey var mı? Şimdilik bunlar benim için yeterli. Varsayalım yüzeyi de ben yüzeyi mesela ne diyelim? Bunları 3 yapalım. Bunlar da 3 yapalım. Nokta da 3'e gitsin. Yüzey 2'de olsun. Katı 1'de, yüzey varsa 2'de olsun. Ondan sonra bunlara ait bir renk tanımlaması yapabilirsiniz. Mesela çizgi. Şuraya tıklarsınız. Baktım bir kere tıkladım gelmedi. 2 kere tıkladım. Evet. Çizgilerim kırmızı olsun. Eğer ki yay çiziyorsam rengi yine çift tıkladım. Yeşil olsun. Şimdi katıyla alakalı çalışıyoruz bazen. Rengini 2'de 1 değiştiriyoruz. Rengi açık olsun. Burada göreceğim bir açık bir renk var mı? Bunu yani o bir renk tonu bizimki seçtiğimiz bu olsun şimdilik. Sorun değil. Ondan sonra çizgi çiziyorsanız eğer mesela buradan bir daha bakayım. Şurada stil böyle olsun da kalınlığı birazcık daha biraz göze hitap etsin. Yayın da kalınlığı göze hitap etsin. Stille alakalı bu çizgilerde stil olur. Şu şekilde yani ne diyorlardı? Düz, kesik, eksen çizgisi vesaire vesaire. Ben buraya tamam dedikten sonra şimdi kullanmaya başlayalım. Bakalım kullanmaya çalışalım. Gelip şuradan bir çizgi çizelim. Evet. Çember çizelim. Evet. Buna bu şekilde bastım. Tamam. Ondan sonra bakın bir boş ama çizdiğimiz 2 tane eleman çizgi ve çember 3 nolu katmana atandı. Örnek olsun diye ben bir daha bir çember çizeceğim. Ama çemberimin içerisinde bir de yüzey olsun istiyorum. Yüzeyi de 2 nolu katmana attı. Ben gelip şuradan bunu kalınlaştırayım. Gelsin. Evet. Rengi de bu şekilde. Bakın katımızda 1 nolu katmanda. Bazılarını gizlediğinizde 3 nolu katmanı yaptık. Çizgileri gizledi. 2 nolu katman neydi? Yüzeylerde. Bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Bu size has bir ayarlama olur. Sizden sonra gelen kişi ne yapacak? Diyecek ki ne? Ben bunu buradaki ayarlamalar gelsin. Gelmesini bekliyoruz. Burası biraz niyeyse bekletiyor bizi. Bundan sonraki gelen kişi ne yapacak? Hayır canım aktif olmasın diyecek. Tamam. Ondan sonra kendi kafasına göre çalışacak. Ya da ne diyor burada? Eğer hayırı seçersen diyor, sadece bu uygulamada bunu kullanırsın. Şu anki çalışmanda kullanırsın. Ama evet'i seçersen bu sefer diğer seferlerde kapanıp açılsa dahi bu sefer pasif olarak burası karşınıza çıkar. Ben evet diyorum. Ondan sonra yaptığım çizimler hangisi aktifse bu sefer oraya atacak. Mesela bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Pasif hale getireyim. Bu şekilde anladığım kadarıyla mesela ben bunu böyle şuradan şunu aktif yapalım. Şunları gizleyince az önceki yaptıklarımız şu 2 tane çizgi dahi 1. katmana atmıştı. Çünkü biz ayarlamayı kapattığımız için. Buradaki bu ufak tefek çizimle alakalı
katman şeklinde AutoCAD'den gelen bir yaklaşım var ya, belki bilirsiniz. İlk başta siz de öyle başladıysanız böyle bir ayarlamanız olabilir. Sunum esnasında çizginin biraz kalın olması belki iyi olur, yani sunum esnasında. Ben şu an için öyle tutmuyorum ama belki bundan sonra tutabiliriz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Selamünaleyküm. Demeden önce bir dahaki çizimimiz hangisi olsun? Ben şuradan hemen bunu şuradan ilgili sayfayı açayım ben. Şuradan, çünkü resim seçerken ben biraz zorlanıyorum. Biz yani ne anlatsam arkadaşlar anlayabilir ya da takip edenler anlayabilir. Takip etmeyenleri ne anlatırsan anlat. Burada değişik resimlerimiz var. Şöyle gözünüze çarpmıştır. Bu yani bilmiyorum artık, buna benzer resimler. Biz de internette gezerken ne bulduysak onları hemen hemen uğraşmaya çalışıyoruz. Mesela bu gibi. Yani çizmemizi istediğiniz bir şey varsa bunlarla uğraşabiliriz. Bazıları gerçekten uğraştırıyor ama uğraşınca da, çözünce de bir şeyler öğreniyorsunuz. En azından programın huyunu suyunu anlıyorsun. Ne yapabileceğini, ne yapamayacağını bu şekilde. Bakın bu da Uzak Doğu'daki adamlardan aldık. Şöyle ben şunu birlikte açlayacağım. Şu şekilde bir karşımıza gelsin. Bakın güzel bir kem resmi. Zaten bunu biz çizdik. Ölçüleri burada. İnanın dövüşe çizdik, yani uğraştık. Yani çünkü resim okumak da ayrı bir olay. Kesit alınmış. Bakıyorsun neresidir gibilerden. Ondan sonra ortaya bir şeyler koyuyorsun derken kem yapıyorsun. Bakın güzel bir kem çalışması Uzak Doğu'da. Bunun yarışmaları oluyor. Yarışma yapıyorlar. Kim daha erken çizecek, kim daha erken kemini yapacak, kimin kemi daha çabuk bitiyor. Takımı kırmadan, çarpmadan, kırmadan gibi. Selamünaleyküm.